Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzeller güzeli, çok sevdiğim bir çiçek olan orkide nasıl sulanır, orkide ne zaman sulanır onu göstereceğim. Arkadaşlar, orkide tropik iklim bitkisi, yani sıcağı seven, nemi seven bir bitki. Ancak bu sıcak tabi güneş anlamında değil. Güneşe çok maruz kalmaması gerekiyor. Bu tropik bölgelerde ağaçlarda bile yetişebilen bir bitki. O yüzden arkadaşlar şu anda 3 şekilde bunu sulama zamanı geldiğinde 3 şekilde suluyoruz. Öncelikle şunu belirteyim. Ne zaman sulanması gerekir? Orkidemizin sulanmasında bir gün yok arkadaşlar. Orkidemizi sulamak için herhangi bir hafta 10 günde bir sulanır diye bir şey yok arkadaşlar. Orkidemize bakıyoruz. Burada hava kökleri var, görüyorsunuz. Eğer bu hava kökleri gri renge döndüyse, grileştiyse artık orkidemizin gördüğünüz gibi şu alt kısımlarda da var. O zaman orkidemizin sulanma zamanı gelmiştir. Şu anda benim de gördüğünüz gibi grileşmiş durumda ve orkidemizin sulanma zamanı gelmiştir. Yani belli bir gün de sulanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunun da bir yöntemi var. Kesinlikle suyu tamamen hemen doldurmuyoruz. Özellikle bu altı delikli saksıları tercih ediyoruz ve şeffaf olması önemli. Birinci yöntemimiz, bir tane kabımızı alıyoruz arkadaşlar. Kabımızın içine su koyuyoruz. Kabımızın içine su dolduruyoruz ve orkidemizi bu kabın içine koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 15-20 dakika beklemesi, bu alttan köklerimiz suyu alıyor. Yani çekiyor. Bu şekilde sulamak gerçekten sağlıklı bir sulama şekli. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. İkinci yöntemimizde çeşmemize geldik. Tabii şunu belirteyim, özellikle sulamada normal çeşme suyu değil de içme suyu olması veya arıtma suyu olması daha sağlıklı. O yüzden tabii imkanınız yoksa burada çeşmemizi açarak da yapabilirsiniz. Fakat benim arıtma cihazım var. Burada arıtma cihazımın çeşmesini açıyorum ve tutuyorum arkadaşlar. Bu alt kısımdan görebiliyorsanız alttan su akıyor. Bu şekil güzelce suluyoruz. Böyle iyice suladıktan sonra iyice her tarafı ıslandıktan sonra arkadaşlar bunu biraz lavabomuzda bekletiyoruz. Ya da bir havlu kağıt alabiliriz arkadaşlar. Havlu kağıt alarak bir tane tepsi alıp çiçeğimizin saksısıyla havlu kağıdın üzerine bırakıyoruz. Bu şekilde fazla suyunun süzülmesini bekliyoruz. Biraz bekletiyoruz böyle. Böylelikle içindeki fazla su da alttan bu havlu kağıda süzülerek çıkacaktır. Yani içinde çok fazla su birikmemesi gerekiyor. Arkadaşlar, orkidede çok sularsanız çürüyebilir, kuruyabilir. Sulamazsanız kurur. Yani gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne fazla su vereceğiz, ne susuz bırakacağız. Bu şekilde bitkimiz sağlıklı bir şekilde ömrüne devam edecek. Yani çiçek olsun,
diğer canlılar olsun ilgi bekliyor arkadaşlar. İlgimizi, sevgimizi göstererek bitkimizi yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız. Daha sonraki aşamalarda işte çoğaltabiliriz, bakım yapabiliriz. Bunları yaparak bu şekilde bitkimizi yaşatacağız arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Üçüncü bir yöntemimiz var. Eğer şu hava kökleri gri oldu. Bu gri olduktan sonra üçüncü yöntemimizde bir fısfıs alarak fısfısla hafif sıkarak da sulama yapabiliriz. Yani 3 tane yöntemimiz var. Çeşmede dediğim gibi normal çeşme suyu olmasa daha iyi olur. İçme suyuyla veya arıtma suyuyla normal döküp altından tahliyesini sağlayarak biraz da böyle işte bekletip içindeki suyun süzülmesini altına havlu kağıt, peçete veya bez olabilir uygun bir şey koyarak bu sulama işlemini tamamlayabiliriz. Ya da dediğim gibi şöyle bir kap alıp kabın içine suyumuzu doldurup bunun içine oturtturarak saksımızı yaklaşık 15-20 dakika bekletip bu şekilde de sağlıklı bir sulama yapmış oluruz. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Siz de orkidelerinizi güzel bir şekilde sulayacaksınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orkidelerim gayet güzel. Bakımını yapıyorum. Siz de bu şekilde sulayarak, bakımını ihmal etmeyerek güzel orkideye sahip olabilirsiniz. Yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.